Merhaba, bu bölümde SEO için uygun site yapısı nasıl olmalı? Bunları anlatacağım. Site yapısı aynı zamanda site mimarisi olarak da kullanılıyor. Site yapısı nedir? Site mimarisi nedir? Biraz bunlardan bahsedeyim. Bir site bildiğiniz gibi içeriklerden ve bu içerikler arasındaki bağlantılardan oluşuyor. İşte bu bölümde site içeriklerini nasıl organize ederiz ve bu içerikleri birbirine nasıl bağlarız? Bunlardan bahsedeceğim. Peki burada öğrendiklerimiz bize ne sağlayacak? Sitemizi nasıl etkileyecek? Öncelikle arama motoru botları sitemize geldiğinde kolaylıkla tüm sayfaları gezebilecekler site mimarisini düzgün oluşturursak. Ayrıca arama motoru botları bir sayfayı değerlendirdiklerinde o sayfaya verilen diğer bağlantıları ve o sayfaya verilen bağlantılardaki içerikleri de değerlendirirler. Ne kadar alakalı sayfalar birbirine bağlanırsa arama motoru botu o kadar o sayfayla alakalı konuları daha iyi öğrenir ve daha iyi kategorize eder. Aynı şekilde sitemize gelen kullanıcılar da, ziyaretçiler de sayfaları gezerken rahatlıkla aradıklarını bulabilirler. Bir konuyla alakalı bir şey okuduklarında benzer içeriklere daha rahat ulaşabilirler ve böylece kullanıcı etkileşimi sitede artmış olur. Üçüncü konuysa alakalı bağlantılar. Sayfalar arası karmakarışık bir bağlantı şemasıyla hem arama motoru botları hem de kullanıcılar doğru içeriklere kolaylıkla ulaşamazlar. Önemli içeriklerinize yeteri kadar bağlantı vermediğinizde ise arama sonuç sayfasında bir türlü üst sıralara çıkamazsınız. Bu yüzden bu alakalı bağlantılar üst sıralara çıkmanız için de çok önemli. Sağda gördüğünüz grafikte bunu Zipi.com'dan aldım. Site mimarisini doğru şekilde yaptıklarında %175 bir trafik artışı olmuş. Bunu gösteriyor. Peki site mimarisini nasıl yapacağız? Biraz da bundan bahsedelim. Öncelikle 3 tıkla her yere ulaşılabilmeli. Sitemiz dikey değil, yatay olmalı. Ne demek bu dikey yatay? Bakın bu solda bir grafik var. Bu ana sayfamız. Ana sayfanın altında bir kategori sayfası bölümü var. Burada mesela en fazla 100 tane kategoriye kadar çıkabiliriz. Her bir kategoride yine düşünün 100 tane alt kategori yapsanız 10.000 sayfa yapar. Her bir alt kategoride de yine 100 tane yazı ekleseniz o da 1 milyon sayfa yapar. Bakın 1 milyon sayfaya toplamda 3 tıkla ulaşabiliyoruz. Ana kategori, alt kategori ve yazılarımız. Ben şu sağda bunu liste haline getirdim. Ana sayfamız var. Bir ana kategorimiz var. Ana kategorinin altında alt kategori 1, alt kategori 2 var. Bu kategori sayılarını artırabiliriz. Daha sonra da içeriklerimiz geliyor. Burada yapmamamız gereken şey bir kategori altına aşırı şekilde içerik koymak. Örneğin WordPress sitelerde genellikle yaşanan bir sorun. Blog kategorisi yapılır ve bütün içerikler blog kategorisi altına alınır. Bu doğru bir yöntem değil. Bunun yerine kategorilere bölüp her kategoriye de benzer sayılarda içerikler yerleştirmemiz gerekir. Böylece yatay görünümde bir site yapmış oluruz ve kullanıcılar aradıklarına daha kolay ulaşırlar. Dikeyde belli bir kategoride çok fazla büyümüş bir sayfa, site örneği bu. Buradaki şurası ana sayfamız, yeşiller kategori sayfaları, şu turuncular da bizim yazılarımız. Bakın burada bir tane daha böyle çizgi var, buraya geliyor. Bu da başka bir kategori. İşte bizim az önce verdiğimiz kötü örnek olabilir bu. Blog kategorisi mesela. Bunun altında gene pek çok içerik var. Hatta bazı içeriklerin daha alt içerikleri de var bir de. Gördüğünüz gibi burada apayrı bir site olmuş. Normal sitenin dışında burada da sanki başka bir site olmuş gibi bir yapıya gelmiş. Buna benzer yapıları kurmamamız gerekiyor. Burada da yine karmaşık, solda karmaşık düzende olan bir site yapısı görüyorsunuz. Sağda ise hiyerarşik yapıda. Burada biz bile hangi sayfayı hangisine bağlamıştık? Biz bile yani siteyi yapan kişi olarak bunu çözemiyoruz. Bir sayfaya kaç tane bağlantı verilmiş, doğru yerlerden bağlantı verilmiş mi belli değil. Ki gelen ziyaretçiler de aynı şekilde bu karmaşıklığı gördüklerinde siteden hızlıca çıkıyorlar. Halbuki sağdakinde ise hiyerarşik bir düzen var. Öncelikle ana kategorilerim ya da ana sayfalarım var. İşte burada üyeler, destek, hakkımızda, eğitim, fuarlar, etkinlikler
ve ziyaretle alakalı kategorileri yapmış ve o kategorilerin altında da içerikleri bu şekilde sıralamış. Buna hiyerarşik düzen diyoruz. Peki bu hiyerarşik düzeni yaptık, kategorileri ve içerikleri bağladık. Bunları birbirine nasıl bağlayacağız? İşte bu da çok önemli bir soru. Buradaki örneğimizde kitaplar var. Kitapları ikiye ayırmış. İşte bilim kurgu kitapları, yemek kitapları diye. Daha sonra bilim kurgu kitaplarını da ikiye ayırmış. Fantezi kitapları ve daha koyu bilim kurgu kitapları diye ikiye bölmüş. Burada da işte fantezi kitaplarında bakın 2 tane kitabı var. Burada işte daha koyu bilim kurgu kitaplarında yine 2 tane kitabı var. Bakın bunları birbiri arasında bağlantı verebilir. Burada fantazi kitapların da birbiri arasında bağlantı verebilir. Bu mavi linkler bu arada hem fantazi kitaplarından aşağı doğru link var ve bu kitaptan da yukarı doğru da link var. Aynı şekilde burada da bilim kurgu kitaplarından fantazi kitaplarına, fantazi kitaplarından da bilim kurgu kitaplarına bağlantı var. Bu turuncu bağlantılarda aynı seviyedeki sayfaların birbirine bağlaması. Örneğin bilim kurgu kategorisinde bir de bağlantı verip yemek kategorisine bağlantı vermemiz gerekiyor. Yemek kategorisindeki sayfaya da bağlantı vermemiz gerekiyor. Ama tutup da bilim kurgu sayfasından örneğin pastalar sayfasına link veremeyiz. O zaman bu yapımız bozulur. Bu arada bu yapıya silolama yöntemi diyoruz. Silolama yöntemi Bruce Clay tarafından geliştirilmiş özel bir yöntem. Biz de onu kullanacağız bu bölümde. Peki burada şöyle bir şey sorabilirsiniz. Hocam şuradaki bir yazı mesela bu pastalar, böreklerde bir kitap olsun. Burada da fantezi kitaplarından bir tanesi bununla alakalı. Biz buradan buraya link verebilir miyiz? Hayır, böyle bir link vermeyeceğiz. Eğer bu çok alakalıysa o zaman diyeceksiniz ki buradan fantezi kitapları kategorisine bağlantı verebilirsiniz. Yani onun üst kategorisine bağlantı verebilirsiniz. Biliyorum buraya kadar anlattıklarım belki size karışık geldi. Bir de bunları size uygulamalı olarak nasıl yaparsınız? Bir WordPress sitesinde bunları nasıl uygularsınız? Gelin şimdi ona bakalım.